Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz Ocak ayına. Ocak ayı size bolluğu, bereketi, neşesi ve tüm güzellikleriyle gelsin. Sevgili boğalar, evet bu ay Oğlak sterliumunun çok yoğun olduğu, Venüs, Mars hepsi cazimi, Oğlak sterliumu yüksek, Merkür de cazimi, pek çok niyet, istek, hedef odaklı pek çok konu ortaya çıkıyor. Peki sizler için nasıl olacak sevgili boğalar? Ay başında çok verimli, güzel etkiler bizlerle beraber sevgili boğalar. Zaten Venüs de cazimi sizin için ay başı yani gerçekten bolluk, bereket, hedefe odaklı pek çok çalışma yapacağınız güzel etkiler getiren bir ay başı, sıra dışı ilginç mucizevi olaylar sanki size doğru geliyor sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ay başında iş yaşamınız, ev yaşamınız değiştirmek ve verimini arttırmak istediğiniz konularla ilgili güzel çalışmalar yapacağınız etkilerle size gelecek. Hemen şöyle aya baktığımızda Venüs, Mars, Merkür, Güneş cazimiyi dediğimiz noktada Güneşin kalbinde hareket eden bir Venüs ve Mars'la beraber adeta kol kola girmişler, hareket ediyor olacaklar ve sizin için çok verimli günler içinde olacaksınız. Burada gelişmeyi, ilerlemeyi destekleyen her türlü fırsata açık. Öte yandan Jüpiter tam karşısında olduğu için abartılı tutumlara çok dikkat. Göz ardı ettiğiniz konular, belki sınıra ulaştığınız konular. Burada çizgiden dışarıya çıkmak, işte orada o boğanın azim ve sabırlı, kararlılıkla ilerlediği konularda çizgilerimizi iyi görmek önemli olacak sevgili boğalar. Ayın ilk yarısı çok güzel, verimli, geliştirmek istediğiniz konular için pek çok konuda niyet, dilek bunların önünüze gelebileceği bir ay başlangıcı. 3 Ocak zaten yengeç yeni ayımız, yengeç dolunayımız var. Çok pardon. Güzel işleri imza attırırken 18 Ocak'ta Oğlak dolunayı ile artık buradaki pek çok konunun Oğlak yeni ayı ile çok pardon yaratıcı işlere pek çok konuya yeni tohumlar attığınız bir süreçte olacaksınız. Evet size güzel etkiler getiriyor demiştik. Ayın başı çok daha verimli kullanabilirsiniz. Ayın en şanslı günleri 4, 6, 7, 30 ve 31 sevgili boğalar ve ayın en kritik günleri 26-27 Ocak. İlişkiler için en güzel günler 6-7 Ocak. Hele ki sizin için Venüs cazimi olduğu günler. Peki şimdi kısaca aya şöyle bir bakalım. 3 Ocak Cumartesi Yengeç Dolunayı siz sevgili boğalar ve yükselen boğalar için 13 derece Yengeç Dolunayı 3. evinizde gerçekleşecek. Kardeşler, arkadaşlar, dostlar, ticaretiniz, yakın yerlere yolculuklarınız burada çok güzel olumlu gelişmeler, olumlu haberler, sürprizli haberler, fırsatlı günler size getiren çok verimli bir Yengeç Dolunayı ile beraberiz. Ve burada yurt dışı konularınız, iş, seminer ne varsa güzel fırsatlarla geliyor. Çok güzel, çok verimli, bolluğu, bereketi getiren bir yengeç dolunayı olacak. Gelecekte yapacaklarınızla ilgili, projelerle ilgili çok heyecanlı, hareketli, yeni akademik çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer eğitmenseniz, öğretmenseniz, sevgili öğretmen boğam, güzel yükselen boğam, burada akademik bir kariyeriniz varsa çok güzel size verimli haberleri, işleri, eğer bir adım attıysanız ve burada size net bir şekilde yengeç dolunayı diyecek ki bu işe git, bu işe devam et, çalış, merak etme diyecek. Burada hani tabii ki güvenlik çok önemli. Üçüncü evde işte fikirlerinizde o güvenceye sağlamak, siz boğasınız hani istikrarı korumak, burada uzun vadede bu fırsatlar acaba bir değer elde ediyor mu, etmiyor mu bunu tartmak konusunda böyle çelişki yaratabilir ama merak etmeyin gerçekten olumlu, güzel, parayla ilgili de özellikle güzel girişimlere adım attığınız bu yengeç dolunayı hayırlı uğurlu olsun ve ikili ilişkilere bakalım. Peki ikili ilişkiler. Yeni çevreler demiştik. Size insanları getiriyor adeta. Ve bu insanlar sizi destekliyor olacak. Enteresan bir şekilde şaşırabilirsiniz. Bu nereden çıktı şimdi? Bu kişi de ne kadar beni destekledi? Hayırdır? Gibisinden bir etki yaratabilir. Gerçekten güzel gelişmeler getirecek. Büyütmek istediğiniz, almak istediğiniz, yapmak istediğiniz her konu hatta düşündüğünüzün sanki önünüze geldiği gibi bir hal var. Bu yüzden bu işleri düzenlemek, hani abartmadan, belki göz ardı etmeden, hani sınırlarınızı bilerek, iyi bir şekilde niyet ederek o dilekleri şekillendirmek önemli olacak. Yine çevresel faktörler demiştik. Aileniz, kardeşiniz, eş, dost bunlardan güzel haberler alabilirsiniz. Mutlu edecek size. Onlarla güzel paylaşımlar içinde olacağınız, hatta paylaşarak o paylaşımla büyüyeceğinizde bir yengeç dolunayı. Burada neye hani hedeflediyseniz çünkü 3. evdeki özellikle 9. eve geçecek olan oğlak karşıtlığıyla 3. evdeki o fırsatlarla hedefinizi uzun vadeye yayarak geliştirmek çok önemli olacak. Bu yengeç dolunayı sizlere diyor ki
Yürü ya kulum, size çok güzel şeyler getiriyorum. Kendinizi de beslemeyi unutmayın. Kendinizi eğitmeyi, eksiklerinizi görüp bunları fırsata çevirmeyi unutmayın. Bu atılımı size getiriyorum diyecek. O yüzden çok güzel işlerinizi düzenlemek, planlamak, ancak abartılı duygulara tabii ki dikkat etmek önemli. İşte çevrenizde geçen yılda oluşan konular, bu geçmiş konular, bunlardan sıyrılıp paranızı, çevreyle ilgili belki harcamalarınızı kararlı bir şekilde düzenleyebileceğiniz, bunları da görebileceğiniz bir yengeç dolunayı. Evet, oğlak sterlimi çok yoğun demiştik ama yengeç de o içsel çocuğumuz ne istiyor? Onu hani sevmek, şefkat göstermek, fikirlerde gerçekten çok güzel bir noktada olacaksınız. O fikirlerle, niyetlerle çekiyorsunuz adeta. Hani derler ya, manifest ediyorsunuz ve bunlar size geliyor. Bu fırsatları da dozunu değerlendirmek çok önemli olacak. Üretim yapıyorsanız hani o üretimdeki eksikleri, detayları görmek ve onları geliştirmek adına çok çok verimli bir yengeç dolunayı. İkili ilişkilerde yabancılar var sevgili boğalar. Yabancı ortaklıklar farklı kişileri size getirebilir. İlişkinizle ilgili geliştireceğiniz konularda çok güzel atılımlar yapabilirsiniz. Özellikle akademik konular, burada bir eğitmenlik vasfı da var adeta. Yaşı büyük, olgun kişilerle ilgili çok güzel çalışmalar içinde olabilirsiniz. Burada güzel etkiler sizi buluyor. Eğitim, öğretim hayatı, işte yeni şeyler öğrenmek, geliştirmek, yolculuklar, seyahat ederek öğrenmek, yeni yolculuklara kapı açmak, bunlarla ilgili veriminizi arttıran bir yengeç dolunayı. Sağlık konularına bakalım. Yengeç kadınsal hastalıklar demek. Geçmişte kadınsal rahatsızlığınız varsa bilin ki hassaslaşabilir bu dolunayda. Akciğer sorunu çok aktif. Özellikle yengeç dolunayında biliyorsunuz akciğerleri de sembolize ediyor. Solunum yolları, göğüs bölgesi, lenf bezleri, bunlar çok etki alanında olacak bedenimizde. Buralarda rahatsızlığınız varsa lütfen yengeç dolunayına dikkat. Sağlık konularında abartılı tüketimlere neden olabilir. Burada bağımlılıkla ilgili bazı çağrışımlar var. Çünkü Neptün 29 derecede hareket ediyor. Buraya geçmişe döndüğünüz bağımlılıklara lütfen çok dikkat. Bağışıklığınızı korumak, üst solunum yollarınızı korumak çok önemli. Alerjileriniz varsa tetiklenebilir. Kış alerjileri dediğimiz, zatüre dediğimiz bir takım şeyler tetiklenebilir. Bedeninizi bu alanda desteklemeniz çok çok önemli sevgili boğalar. Güzel bir yeni ay, güzel bir dolunay diliyorum. Yengeç dolunayı sizlere güzellikleri, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 7-8 Ocak Venüs, Mars, Cazimi, Oğlak Burcu'nda, Oğlak sterlimi yoğun günler olacak. 7-8 Güneş Venüs'le kavuşuyor olacak. Çok güzel Güneş. Venüs güneşin kalbinde olacak. 6-7 Ocağı lütfen kullanın. Burada küçük alım satım işleriniz, cebinizdeki likit paranın artışı çok güzel. Başlattığınız iş çok güzel, verimli büyüyecek, gelişecek demiştik. Burada paranızla ilgili hani böyle bir küçük altın kesesi almak, içine para koymak, işte onunla ilgili bir takım hani niyetlerde, dileklerde bulunmak, paranızı arttırmak için yapacağınız konularda güzel etkiler taşıdığını görüyoruz. Yine yönetici gezegeniniz Venüs olduğu için ve Oğlak'ta olduğu için azimle, kararla çalıştığınız, ikili ilişkilerde hedef koyduğunuz, geliştirmek istediğiniz her konuyu gerçekten büyütecek, etkileyecek, olumlu güzel noktalarda gücünü arttıracak. Öncülüğünü yapmak istediğiniz konular, orada eğitim olabilir, iş olabilir, ilişkiler olabilir. O yolu size açabilecek bir açılımda olacak. Özellikle 6-7 Ocağı lütfen kullanın. Eğitim, öğretmenlik demiştik. Zaten orada önemli atılımlar yapabilirsiniz. Eğitmenlik vasfınız, sözleriniz ve düşüncelerinizde yüksek bir frekansta çalışıyor olacaksınız sevgili boğalar. Bunu güzel şeyler inşa etmek için kullanabilirsiniz. Çok etkin, çok heyecanlı olacak. Ve 7 Ocak'ta Venüs Mars Oğlak'ta kavuşuyor. Verimli etkiler demiştik. Odakladığınız hani yurt dışı işleriniz olabilir. Gelecekle ilgili planlarınız olabilir. Yine sevgi, aşk konularında çok tutkulu, çok verimli, güzel zamanlarda olacaksınız. Geliştirmek istediğiniz konular, kişiler, onlarla konuşup etkin olabileceğiniz güzel bir dönem. Ve 9-10 Ocak Güneş Mars'la kavuşuyor sevgili boğalar. Güneş Mars'la kavuşması yine 9. evde. Yolculuklarınız artabilir, seyahatlere gidebilirsiniz, seminerler, eğitimler artabilir. Bir yandan da sporcu, aktif bir beden olacak sizde. Burada tabii ki Jüpiter de burada 10. evinize karşıt, özellikle Jüpiter'in buradaki karşıtlığı ile beraber bunları çok fazla olasılıkları da arttırabilir. Yolculuklar demiştik, ileriye taşımak istediğiniz konular demiştik. Burada abartılı yoğun durumlara lütfen dikkat. Bunları dengelemek, kendi içinizde dengelemek. Pek çok fikir, pek çok konuya dağılmamak çok önemli. Uzakta göremediğiniz, temas edemediğiniz kişilerle yan yana gelebilirsiniz bu süre zarfında. Tabii ki bir yandan da gergin bir enerji. Lütfen yolculuk yapıyorsanız yola dikkat. Uçak bileti, uzak yerlere gidiyorsanız buralara dikkat. Biletinize, yolculuklarınıza lütfen bu günlerde dikkat. 8 Ocak Pazar günü
Oğlak yeni ayı gerçekleşiyor sevgili boğalar. 18 Ocak Pazar günü Oğlak yeni ayı 28 derecede olacak ve akşam saatlerinde 10.53'te gerçekleşiyor. Üretken, berrak, gerçekçi bir Oğlak yeni ayıyla beraberiz. Sizin için tabii ki 9. ev konuları. Bu ayda gerçekten yapmak istediğiniz her konuya odaklanıyorsunuz. Yurt dışı işleri, yolculuklar, seyahatler, yabancılar, uzak akrabalar, uzak fikirler, yaşam felsefenizi tamamen yenilediğiniz bir Oğlak yeni ayı olacak. Hedefler, çalışmalar, odak noktanız çok artıyor. Pek çok konuya, pek çok etki alanınıza girecek. Yabancı dil çalışmak, üretmek, eğitmenlik, öğretmenlik, yaşamla ilgili, felsefeyle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Gelenekselci bir anlayış. Evet, bunları yenilediğiniz bir süreçtesiniz. Yine davalar, mahkemeler, hükümet işleri, kağıt, evrak çalışmalar, imzalar, bazı taşınmalar bile olabilir bu süreçte. Bazı tabii ki yükselen boğalar ve boğalar için. Burada planlarınızın başlangıcını yapacağınızda bir Oğlak yeni ayı. Evet, Ocak 2026'dayız ve sonuna geldik. Oğlak yeni ayı sizlerin hedeflerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı yoğunlaştıracak. Tabii ki Jüpiter karşıt evinde büyüten, destekleyen, sizi çevrenizdeki yeni kişilerle bunları arttırmanızı sağlayan, veriminizi artmanızı sağlayan bir Jüpiter karşıtlığı, ama öte yandan kafa karışıklığı, güven problemleri, işte gündeminizde olmayan bir takım ekstra konuları çekmesiyle de hareket edebilir. Apex'inde tam Başak var. O da 29 dereceyle çalışacak. Yatırımlarınız, kaynaklarınız, detaylar, bunları değiştirmeniz gerekeni görün, arındırın ve aynı zamanda ilerleteceğiniz konularda da sınırlarınızı belirleyin diyen bir Oğlak yeni ayı olacak. Para konularına bakalım. Oğlak yeni ayında gizliden gizliye sizi sarsan, zarara sokan, artık şu paralar da dönsün, emek verdim, çalıştım, bu paraların artık Oğlak yeni ayında artması gerekiyor, çoğalması gerekiyor, hedeflediğim kazançlara ulaşmam gerekiyor dediğiniz bir noktada olacaksınız. Bunları fark ediyorsunuz Oğlak yeni ayında ve geçmişte size zarar veren konuları artık eliyorsunuz. Daha gerçekçi, daha somut, daha hedeflere odaklı çalışıyorsunuz. Bu da uzun vadede sizi paranızı arttıracak noktalara doğru çekecek. Tabii ki burada bereketinizi arttırmak için toprak konuları, özellikle hani güven sağlayan yatırımlara yönelmek, uzun vadede bereketinizi arttıran noktalarda ekstra verim verecek sizlere. Bu ayın başındayız. Bakın, ilerleyen zamanda büyük değişimlere geçerken burada güven veren yatırımlar üzerine çalışmaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Ve bunlar sizin bereketinizi arttıracak. Ve ikili ilişkilerde yeni kararlar, yeni yolculuklar, yeni eğitimler, yabancılar, farklı kişiler, farklı ortamlar, bunlar için de bulabilirsiniz. Güzel, biraz zorlu, mücadeleci olacak bu arada. Burada tabii ki kendi iç sesinizi de dinlemek, biraz kendinize vakit ayırmak, ilişkilerinize vakit ayırmak, burada oraları da beslemeyi unutmamak önemli olacak. O Oğlağın verdiği azimle yoğunlaşan bir enerji var. Tabii ki bu ileriye dönük tüm kararlarınızla ilgili eksikleri görerek, çalışarak yönetim gücünüzü de artıran bir Oğlak yeni ayı. Sağlık konusuna bakalım sevgili boğalar. Broşlar demiştik. Etki alanında bu ay broşlar, akciğerler çok etki alanında. Kemik rahatsızlıklarınız varsa bu ayın sonuna lütfen dikkat. Diş, kemik, cilt, buradaki durumlarınız varsa bağışıklık sistemini desteklemeniz gereken bir ay kapanışına doğru gidiyor olacağız. Oğlak yeni ayında yeme içme düzenlemeleri yapabilirsiniz, arınmalar yapabilirsiniz. Çok güzel destekleyecek. O bağımlı olduğunuz konuları bırakmak için 10 numara 5 yıldız bir Oğlak yeni ayı olacak. Ve burada yenilediğiniz her şey kat ve kat katlanarak gittiğini lütfen unutmayın. Hem fikirleriniz hem planlarınızı büyütmek için çok çok verimli bir Oğlak yeni ayı, bolluğu, bereketi, güzelliği ve neşesiyle sizleri bulsun sevgili boğalar. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcuna geçiyor olacak ve Venüs de sizin yönetici gezegeninizde Plüton'la 3 dereceyle kavuşuyor. Çok verimli günlere geçiyorsunuz sevgili boğalar. Ve sizler için 10. evinizde meslek, kariyer, iş geliştirmek, işinizi büyütmek, çalışmak, çabalamak, değişimler yapmak, bunlar için çok verimli. Güneş artık Kova burcuna geçti. Kova burcunda burada artık sizin için önemli kişileri, değiştirmek istediğiniz konuları, çalışmaları, bunları getirmeye başladığı döneme doğru geçiyor olacaksınız. Kova'ya geçişi çok önemli. Çünkü burada tabii ki önemli geçişler olacak, önemli değişimler, Plüto'daki o hareket var. Lütfen Plüto yayınımı da izlemeyi unutmayın. Çok değerli, önemli 18 yıllık döngüyü başlatan ilk noktada olacağız biz şu anda. 20 Ocak'tan itibaren. Ve 21 Ocak Güneş Merkür'le kavuşuyor. Merkür cazimi dediğimiz,
10. evinizde dilek, niyet, manifest ne yapmak istiyorsanız onlarla ilgili adeta önünüze geldiği bir gün. Lütfen dileyin, isteyin. Yeni işe başlamak için çok güzel. İmza atmak için çok güzel. Bugünü kullanın. Etkili çözümler, konuşmalar, ikna gücünüzün yüksek oluşu 21 Ocak bugünü kullanabilirsiniz. Merkür cazimi olacak. Ve 23 Ocak Güneş Kova Plüton'la kavuşuyor. Bakın tepe noktanızda çok önemli bir etki var. Güçlü kişilerden güçlü destekler, yeni ortamlar, güçlü hedefler, yeni başlangıçlar, yeni hedefler, iş ortaklarda güçlü imza atmalar. Burada kimle yan yana geliyorsanız lütfen şöyle bir dönün. O kişi sizle beraber önemli uzun çalışmalara doğru gideceğiniz kişi. Burada tabii ki ilk başta sizi zorlayabilir, mücadele içine sokabilir bu durum ama dinamik, karizmatik, güçlü, önemli bir döneme doğru geçiş yapıyorsunuz sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ve 26 Ocak 27 Ocak ayın en sevmediğimiz günleri. Mars-Plüton kavuşumu var 27 Ocak'ta ve özellikle Kova stenlimonun içinde Uranüs'te zorlayıcı etkilere giriyor. Mars-Plüton'un bu yıkıcı kavuşumu özellikle dikkat etmeniz gereken konular. Bu yanınıza gelen işle ilgili, kariyerle ilgili kişilerle zorlu durumlar içinde kalabileceğinizi gösteriyor. Özellikle iş ve ev arasındaki önemli olaylara dikkat. Kazalar, gelişmeler, sert etkiler, yıkıcı iş ve ev ortamınızdaki kişilerle zorlu günler olacağını işaret ediyor. Bu günleri lütfen farkında kalalım sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ve 30-31 Ocak en şanslı günler. Ay kapatıyoruz. Ay bitti. Ocak ayının sonunda Ay Jüpiter bize destek getiriyor. Bu özellikle 26-27 geçtikten sonra sizin için olumlu günler, destekleyici günler, çevrenizden, arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan güzel haberler ve destekleyici etkilerle bu ayı açıkçası ferah bir nefes alarak kapatıyor olacağız. Güzelliğiyle, bolluğuyla gelsin. Belli ki boğalar veriminizi ve üretkenliğinizi artırıyorsunuz. Yeni konulara, eğitimlere, yeni kişilerle el sıkışarak önemli gündemlere doğru gittiğiniz bir ay olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.